Hafif rüzgarlı ancak sıcak bir İstanbul sabahından Kürtçü Dükkanı'ndan herkese günaydın, iyi pazarlar. Yıllarca bize aman yeme kolesterol yapar, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskin artar, doymuş yağlar sağlık için iyi değildir diye yememize engel olunan dünyanın mucize besini yumurtayı konuşacağız. Keto ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam tekniklerinde bu hafta yumurtanın faydalarına, içeriğinin detaylarına, dünya çapında yumurta ile ilgili yapılan çalışmalara ve araştırmalara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Abone olduysanız hemen şimdi başlıyoruz. Modern çağın en haksız suçlamalarına maruz kalan besin yumurta. Yıllarca bizi bu besinden neden uzak tuttular, neden korkuttular, neden bize yemeyin dediler? Temel sebebi bilim insanlarının yıllarca doymuş yağların, hayvansal yağların kolesterolü artırdığını ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini yükselttiğine inanması. Oysa ki bu yanlış bir değerlendirmeydi. 12. bölüm olan kolesterol bölümünde tüm detaylarıyla anlattım. Sadece burada şunu söyleyeyim. Besinlerle birlikte tükettiğimiz kolesterol bizim doğrudan kanımıza karışmaz. Bildiğimiz gibi biz kolesterol içeren besinleri tüketsek de tüketmesek de vücudumuz bizim yaşamımızın devamlılığını sağlamak için zaten kendisi her gün sistematik olarak kolesterol üretir. Dolayısıyla bizim dışarıdan kolesterol almadığımız zamanlarda vücut kıtlık bilincine girerek daha fazla kolesterol üretimine meyleder. Kolesterolü yapan şey kolesterolü yemek değil, tam tersine yememektir. Öyle ki yumurtayı tüketen ve tüketmeyen kişiler karşılaştırıldığında kanlarındaki kolesterol seviyelerinin aynı olduğu gözlemleniyor. Bununla ilgili yapılan bir sürü çalışma var. Gelin şimdi hep birlikte doğudan batıya, Asya'dan Amerika'ya yapılan tüm çalışmaların içeriklerine bir göz atalım. İngiltere Beslenme Kurumu bülteninde yayınlanan makaleden kısa bir alıntı okumak istiyorum sizlere. Yumurtanın kandaki kolesterol seviyelerini yükselterek kalbe zarar verdiğine dair yanlış bir inanış söz konusudur. Pek çok insan tarafından kabul gören bu yanlış düşünce bazı sağlık profesyonellerinin tavsiyelerini de etkilemeye devam etmektedir. Kolesterol oranı yüksek olan yiyeceklerin kandaki kolesterol değerleri üzerindeki etkisinin çok düşük ve klinik açıdan önemsiz olduğu güçlü bulgularla kanıtlansa da bu şehir efsanesi günümüzde hala daha varlığını sürdürmektedir. 1970'li yıllarda başlayarak yumurta tüketiminin kısıtlanması ile ilgili yapılan haberler hala daha günümüzü etkiler vaziyette. Özellikle sporcular tarafından sadece beyaz kısmının tüketilerek sarısının çöpe atılması dünyanın en büyük besin ziyanlığıdır. Öyle ki yumurtanın sarısı aslında en besleyici bölümüdür. Bu da klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. İlerleyen dakikalarda tüm bunların detaylarından bahsedeceğiz. 2013 yılında Connecticut Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada karbonhidratlı bir beslenme şekli uygulanarak aynı zamanda yumurta tüketen kişilerin hem insülin dirençlerinde iyileşme görülmüş hem de kardiyovasküler hastalıklara yakalanma risklerinin azaldığı gözlemlenmiş. Yani yumurta resmen karbonhidratı tokatlamış. British Medical Journal Open Heart dergisinde 1983 yılında bir çalışma yayınlanıyor. Bu çalışmaya 2467 erkek katıldı ve 6 farklı diyet programı uygulandı. Çalışmanın amacı yağ, kan kolesterol seviyesi ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkileri incelemekti. Çalışmanın sonucunda özellikle insanlara 70'li yıllardan itibaren empoze edilen yağı beslenmenizden çıkarın, doymuş yağ tüketmeyin tavsiyesinin bilimsel bir dayanağının olmadığı ispatlandı. Amerika'ya baktığımızda ise Diyet Kılavuzları Komitesi'nin yumurtanın sağlık için zararlı olan besinler listesinden çıkarılması adına hükümete teklif verdiğini görüyoruz. Halbuki 1970'lerde bas bas bağırıyorlardı. Özellikle Amerika yumurta yemeyin diye. Öyle ki 1984 yılında Time dergisi yaptığı kapak görseliyle yumurtayı resmen tehlikeli bir besin gibi göstererek algı yarattı. Elbette sonradan işe uyandılar ve 2014 yılında aynı dergi bu sefer yağ yiyin kapak görseliyle çıktı. Aradan geçen zaman içerisinde ise milyonlarca insanın hastalanmasına sebep olarak adeta ilaç sektörünün ekmeğine
yağ sürdüler. Yıllarca insanları yağ yemeyin, yumurta tüketmeyin, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskiniz artar diye arka tarafta aslında büyük bir tezgah çevirdiler. Birinci bölümde tüm detaylarıyla anlattım. Bizi neden yağ yemekten korkuttular ve karbonhidrat tüketimine doğru yönlendirdiler. İzlemediyseniz bir göz atmanızı öneririm. O yıllarda insanları margarin tüketimine, bitkisel yağ tüketimine bilinçli olarak yönlendirdiler. Bununla birlikte elbette kalp krizleri, obezite, diyabet gibi hastalıkların sayısında hızla artış görüldü. 2015 yılına gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri diyet kılavuzları diyetlerdeki kolesterol sınırını kaldırarak protein kaynağı olarak yumurtanın sarısının tüketilmesini önerdi. Yapılan çalışmalara Avrupa tarafına bakarak devam edelim. İsveç bu yanlışın farkına varan ilk batılı ülke oldu. İsveç Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına düşük yağlı diyetlerden uzak durmalarını, doymuş yağlardan zengin beslenme tarzına doğru yönelmelerini tavsiye ediyor. Finlandiya'da ise 2332 erkek katılımcı ile bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yaş aralıkları 42 ile 60 ve çalışmanın süresi 20 yıl. Araştırmanın sonucunda 432 kişide diyabet geliştiği görülüyor. Yumurta tüketmeyenlerin tüketenlere nazaran diyabete yakalanma oranı %38 daha yüksek çıkıyor. Bu araştırmanın sonucunda şunu söylüyorlar. Haftada 4 yumurta tüketen erkeklerin haftada 1 yumurta tüketen erkeklere nazaran diyabet riski daha düşük. European Association for the Study of Diabetes toplantısında bir rapor sunuluyor ve bu sunulan raporda yumurta tüketen tip 2 diyabet hastalarının kolesterol seviyelerine negatif bir etkisinin olmadığı bildiriliyor. Ayrıca 3 ay boyunca yumurta bakımından zengin bir beslenme şeklinin iştah kontrolü pozitif etkilerinin olduğu söyleniyor. İlaveten İsveç'te Lund Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada doymuş yağ tüketiminin tip 2 diyabet riski üzerinde %23 daha az etkisi olduğu tespit ediliyor. Asya tarafına geçelim. Yapılan çalışma 500 binden fazla kişiyi kapsıyor ve yaklaşık 9 sene sürüyor. Katılımcıların yaş grubu ise 30 ila 79 arasında. Çalışmanın sonucunda çıkan yüzdesel oranlar yumurta yiyenlerde yemeyenlere göre şu şekilde tespit ediliyor. Felç riskleri %26, ölüm riskleri %28, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskleri ise %18 daha düşük. Ülkemizde ise kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez canlı bir televizyon programında yumurtadan özür diledi. Yıllarca bu besine haksızlık yapmışız diyerek. Yapılan çalışmaların ardından şimdi gelelim yumurtanın detaylarına. Yumurta vücudun proteini sentezlemek için ihtiyaç duyduğu 8 amino asidi içerir. Bu amino asitleri biz dışarıdan almak zorundayız çünkü vücudumuz kendisi üretemez. Yumurtanın yapısı bildiğimiz gibi kabuğu, beyazı ve sarısı olmak üzere 3 farklı bölümden oluşur. Beyaz kısmı hiç yağ içermemekle birlikte sarı kısmı yağ, protein, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Ayrıca yumurtanın sarısının besin değeri beyaz kısmından daha yüksektir. Besin değeri demişken orta boy bir yumurtada aşağı yukarı 6-7 gram protein, 4-5 gram da yağ bulunur. İlaveten bilinenin aksine yumurtanın sarısında beyazından daha fazla protein vardır. 100 gram bazında değerlendirirsek beyazı 11 gram protein içerirken sarısı 17 gram protein içerir. Ancak genel olarak yumurtanın beyazının hacmi tek bir tane yumurtada daha fazla olduğu için yumurtanın beyazında biraz daha fazla protein bulunur. Yine de yumurtanın sarısı hacmine göre daha yoğun bir protein kaynağıdır. Ayrıca demir, fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, çinko, selenyum ve iyot açısından da zengindir. Yumurtada tüm yağda çözünen vitaminler A, D, E, K ve B9 folik asit, B12, B9, B6, B2 ve B1 vitaminlerinin hepsi yumurtanın sarısında bulunur. Ayrıca yumurtanın sarısı D vitamini bakımından zengin olan nadir besinler arasındadır. Yumurtanın sarısı aynı zamanda lesitin ve kolin bakımından da zengindir.
Lesitin vücutta kolesterol ile birleşerek vücut tarafından emilmesini engeller. Kolin ise beyin ve hafıza gelişimi için çok önemlidir. 3 bölümden oluşuyor dedik. Sarısı, beyazı ve kabuğu. Peki yumurtanın kabuğunu ne yapacağız? Nasıl faydalanalım derseniz, yumurtanın kabuğu kalsiyum deposudur. Aynı zamanda bünyesinde 27 farklı element bulundurur. Dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısıyla yumurtanın kabuğunun yapısı birbirine çok benzer. Osteoporoz hastalarındaki ağrıyı azaltmasıyla birlikte hareket kabiliyetlerini artırdığı söyleniyor. Peki biz yumurtanın kabuğunu nasıl tüketebiliriz? İyice temizlediğimiz yumurtanın kabuklarını 10 dakika suda kaynattıktan sonra kuruması için bir gece boyunca bekletiyoruz. Ertesi günü iyice kuruyan yumurta kabuklarını fırının içerisinde 10 dakika boyunca 95 derece ısıya maruz bırakıyoruz. Sonrasında eğer ki elimizin altında varsa bir değirmen vasıtasıyla toz haline getiriyoruz. Toz haline getirdiğimiz yumurta kabuklarını ağzı kapalı bir ambalajda buzdolabında muhafaza ediyoruz. Bu yumurta kabuklarından elde ettiğimiz tozda yaklaşık bir çay kaşığı kadar miktarın içerisinde 800 bin miligram kalsiyum bulunuyor ve günde bir çay kaşığından fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Eğer ben dışarıdan kalsiyumu takviye olarak almak istemiyorum, doğal olarak hangi yollarla alabilirim diyorsanız sizin için bir alternatif olabilir. Yasu sen tüketiyor musun derseniz inanın hiç denemedim. Okuduğum bir kitapta profesör tavsiyesi bu. Kullanmak isteyenler için bahsetmek istedim. Peki hangi yumurtayı alalım? Yumurtaların üzerinde bir seri numarası bulunuyor. Bu seri numaraların başlangıç rakamları 0, 1, 2 veya 3 olabiliyor. Bunların anlamları şu: 3 numara tamamen kafes yetiştiriciliği, 2 numara kafessiz sistem, 1 numara serbest gezen sistemi ve 0 numara organik sistemi ifade eder. Kafes sistemleri hayvanların refahı açısından en dezavantajlı olanıdır. Seçerken biz mutlaka organik yumurta seçmeliyiz. Neden? Çünkü organik yumurta yetiştiriciliğinde bu hayvanlar doğal ortamda, doğal tohumlarla, solucanlarla, böceklerle ve yeşil bitkilerle beslenen organik meralarda gezen hayvanlardır. Yani öyle olmalıdır. Kağıt üzerinde gereken bu ama elbette ki kontrol ve denetim açısından artık ne kadar kontrol edebiliyoruz? Orası her zaman soru işareti. Merada yetişen tavukların diğer kafes sisteminde yetişen tavuklarla yumurtaları karşılaştırıldığında 3'te 2 daha fazla A vitamini, 3 kat daha fazla E vitamini, 2 kat daha fazla omega 3 yağ asitleri ve 7 kat daha fazla beta karoten içerdiği gözlemleniyor. Özetle kafes yumurtaları hem bizim açımızdan hem de hayvan açısından iyi değil. Geldik şimdi tüketim formuna. Yumurtayı nasıl tüketelim? 20 Mayıs 2025 tarihinde pişirme yöntemlerinin insanların sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışmanın raporu yayınlandı. Linkini açıklamalara bırakıyorum. Araştırma aynı besinlerin farklı şekillerde pişirildiği halde bile biyolojik etkisinin değişebildiğini gösteriyor. AGE. İlk önce bu terimin ne olduğuna bir bakalım. Açılımı Advanced Glycation and Products, yani ileri glikasyon son ürünleri demek. Proteinlerin veya lipidlerin yani yağların şekerle glikoz gibi tepkimeye girmesi sonucunda ortaya çıkan bir bileşik. AGE denilen bileşik vücutta doğal olarak bulunabileceği gibi yediğimiz besinler sebebiyle de oluşabiliyor. Peki bu AGE'lerin zararları nedir? AGE'ler proteinlerin çapraz bağlanmasına yol açarak yapılarını ve işlevlerini değiştirirler. Kronik iltihap, serbest radikal oluşumu, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların riskinin artmasına sebep olurlar. Peki çözüm ne o zaman? Kaynatma ve buharda pişirme. Neden? Çünkü bu yöntem ızgara ve fırın gibi ısıya direkt maruz kalan besinlere göre daha düşük AGE üretir. Ben geçen gün arkadaşımın Instagram'da koyduğu bir fotoğraf gördüm. Bayram zamanıydı. Mangalda balık yapmışlar. Balığın dış derisi böyle siyah siyah yanmış bazı yerleri. Görünce mesaj attım. Dedim ki o siyah yerleri yemedin değil mi dedim. Yo esas oralarını yedim. En lezzetli kısmı orası dedi. Afiyet olsun dedim artık ne diyeyim. Bu bilgiler doğrultusunda yumurtanın haşlanmış hali besin değerini en iyi koruduğu hali. Az önce bahsettiğim çalışmanın yanında özellikle yumurtanın sarısı direkt ısıyla temas ettiğinde proteinlerin yapısal değişime uğramasına sebep oluyor. Ve aynı zamanda bazı vitaminlerde de
hafif düzeyde kayıplar yaşayabiliyor. İlaveten yumurtanın ısıya maruz kalması içindeki kolesterolü de okside edebiliyor. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yumurta yemek kolesterol yapmaz. Yani yumurtanın içerisinde kolesterol var. Evet, o kolesterolü yememiz lazım. Sadece ısıyla temas ettiğinde o içindeki kolesterolün okside olduğundan, yapısının değiştiğinden ve o zaman zararlı hale geldiğinden bahsediyorum. İkisi farklı şeyler. Bütün bunlarla birlikte elbette yumurtayı sadece haşlanmış formunda yemek sıkabilir. Bu noktada da yumurtayı pişirmeden önce içerisine sirke veya limon gibi bir asit ilave ederseniz AGE oluşumuna sebep olan kimyasal reaksiyonları engelleyebilirsiniz. Ben yumurtayı tüketirken yaklaşık %70 bir oranda genelde haşlanmış olarak tüketiyorum. Ketojenik beslenmede yumurta benim besin ağacımın omurgasını oluşturuyor. Eğer ki günde tek öğün besleniyorsam o tek öğünün içerisinde mutlaka yumurta tüketiyorum. Günün akışına yaptığım aktivite ve spor programıma göre eğer ki günde 2-3 öğün besleniyorsam da spordan sonraki öğünde mutlaka en az 7 tane haşlanmış yumurta tüketiyorum. Yani yumurta söylendiği gibi kolesterol yapıyor olsaydı 9 senelik geçmişime bakarak günde ortalama 5 tane yumurta yediğimi varsayarsak benim çoktan ölmüş olmam gerekiyordu. Sürekli yumurta yemekten sıkılmıyor musun diyenler oluyor. Hayır, sıkılmıyorum. Ayrıca kendimi yumurtayı çok severek tüketebildiğim için şanslı hissediyorum. Keza bazılarında alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. Bazılarında çocukluktan kalma psikolojik bir takım durumlar olabiliyor. Kokusu rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu noktada ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Tek bir öğünde 6, 7, 8 yumurta tükettiğimi söylediğimde de beslenme şeklime aşina olmayan kişilerden özellikle şöyle tepkiler alıyorum. Ne yapıyorsun ya diyor, 7 tane yumurta yenilir mi diyor. Diyorum sen koca tabak makarnayı doldurup yiyorsun ya da şöyle koca bir pizzayı yiyorsun. Yani baktığın zaman miktar olarak farklı değil ki. 7 tane yumurtayı şöyle çırp, bir tabak makarnadan hacim olarak daha düşük. Yani bu da eskilerden gelen kodlanma. İşte kahvaltıda bir yumurta ya, 7 deyince göze çok görünüyor. Pişirme yöntemlerini konuştuktan sonra derseniz ki ben pişirmiyorum, çiğ olarak tüketiyorum. Onunla ilgili de bir bilgi verelim hemen. Çiğ yumurta B vitamini çeşidi olan biyotinine bağlanan ve biyotin kullanılabilirliğini azaltabilen bir protein olan avodin içerir. Bu sebeple çiğ yumurta tüketimi biyotin takviyesi gerektirebilir. Asla tavsiye değildir. Lütfen doktorunuza danışmadan takviye ve vitamin kullanmayın. Toparlayacak olursak yumurta cildi, saç ve kemik sağlığını, hücre yenilenmesini destekler, antioksidan bakımından zengindir, kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp, göz ve beyin sağlığına iyi gelir, protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Yumurta adeta bir multivitamin deposudur. Başlangıçta söylediğim gibi mucize besindir. Ayrıca diğer hayvansal proteinlere nazaran fiyat bakımından da daha ucuzdur. Sizlere rahat rahat bolca yumurta tükettiğiniz, karbonhidrattan fakir, doymuş yağlardan zengin güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay Moka. Bay bay. Hoşça kalın.